Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok şık, fıstıklı ekose bebe battaniyesi yapım aşamalarını paylaşmaya çalışacağım. Umarım modeli beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Çok kolay ve çok şık bir model arkadaşlar. Mavi ve beyazla yapacağım. Siz dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz bu güzel modelde. Şimdi dilerseniz hemen yapım aşamalarına başlayalım. Önce mavi ipimle başlayacağım ve zincir çekerek başlayacağım arkadaşlar. Ben anlatım için küçük bir miktar zincir çekeceğim. Zinciri çok kasmadan çekin. Alt kısmı kasılmasın arkadaşlar. Battaniye yapımı için siz zincirinizi 1 metre ya da 90 santim boyutlarında ölçerek, bebe battaniyesi boyutlarında ölçerek başlayabilirsiniz. Bir miktar daha fazladan zincir çekmenizi tavsiye ediyorum. Eğer çok fazla gelirse kesersiniz. Hiçbir sakıncası olmaz. Kısa küçük gelmesin, yeter ki fazlasının çaresi olur. Şimdi ben biraz daha zincir çekip hemen geleceğim arkadaşlar. Bu kadar zincir benim anlatımım için yeterli arkadaşlar. Şimdi son zincirimizi de çektikten sonra ipimizi tığımızın üzerine alıyoruz ve 1, 2, 3 ilmek geriye gelip üçüncünün içerisine batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Bu baştaki zincirimizi de trabzan olarak sayacağız. Devam ediyoruz yandaki ilmeğe geçerek. 3 olmuş oldu zincirle birlikte. Yana geçiyorum 4. Sonrasına geçiyorum. 5 tane ikili trabzan yapmış olduk ilk başlangıç için. Modeli dilerseniz 7-9 şeklinde katlar, tek sayılı katlar şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Ben beşli trabzanlar şeklinde ayarladım. Dediğim gibi siz tek rakamlı olsun ama 7, 9, 11 şeklinde boşluk bırakarak, boş trabzanlar yaparak da ayarlayabilirsiniz ara sıklığını. Şimdi 5 tane trabzanımız tamamlandıktan sonra ipimizi tekrar tığımızın üzerine alıyoruz. Yandaki ilmeğimizi atlayıp hemen sonrakine geçiyoruz arkadaşlar. Buraya bir ilmek uzatıyoruz. Tekrardan ipimi aldım tığımın üzerine, aynı ilmeğin içerisine bir ilmek daha, 2, tekrar üçüncü, 3 tane doldurup hepsini birden çekiyorum ve bir düğümle kapatıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum ve aynı ilmeğin içerisine şimdi ikinci fıstığımızı yapacağız. 1, 2, 3. Dilerseniz daha fazla da doldurabilirsiniz arkadaşlar. Yine bir düğümle kapadım. Üzerine aldım. Herhangi bir zincir çekmiyoruz geçişlerde. Yanda yine sıradaki ilmeği boş bırakıp bir sonrakinin içine batacağım. Bir zincir atlıyoruz. Yanlış olmasın. Evet. Hemen ikili trabzanlar yapmaya başlıyorum. Yandakine geçiyorum. 2. Sonrakine geçiyorum. 3. Sonrakine geçiyorum 4 ve sonrakine geçerek 5 tane yine ikili trabzan yapmış oldum araya da. 2, 4, 5. Tekrar ipimi aldım tığımın üzerine, yandaki ilmeği atlayıp bir sonrakine geçiyorum. İlmek uzatıyorum. 1, 2, aynı ilmeğin içerisine tekrar 3. 3 kez doldurup tek seferde çekiyorum ve bir düğüm ve sabitliyorum. Devamında bir tane zincir. Aynı ilmeğin içerisine yine 3 tane ilmek dolduruyorum. Bir fıstık daha oluşturuyorum. Kapatıyorum. Yanda yine bir tane zincir atlayıp diğerine geçerek devamında yine 5 tane ikili trabzan. Siz battaniyenizin boyunca aralarda hep beşer trabzan, ikişerli fıstık şeklinde sona kadar, zincirinizin sonuna kadar geleceksiniz. Ben sonda yine 5 tane ikili trabzanla en sonu sonlandırıyoruz. Benim modelim bu kadar olduğu için iki model üzerinden anlatım yapacağım. Burada sona gelmiş oldum arkadaşlar. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekip geriye dönüyorum. Hemen şu dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Zincirimizi de hep bir trabzan sayıyoruz. 2 olmuş oldu. 3, 4 ve
5 tane trabzan yaparak yine başladım. Üzerine aldım ipimi. 2 fıstığımızın ortasında bir zincir çekmiştik. O zincirimizi içine batıyorum. 1, 2 ve 3 tane dolduruyorum. Hepsini tek seferde çekip kapatıyorum. Yine araya bir zincir. Aynı yuvanın içerisine 2 ve üçlü fıstık. Tekrardan hepsini birden kapatıyorum. Herhangi bir zincir çekmeden hemen yandaki ilk trabzana geçiyorum. Yine trabzanlarımızın üzerine 5 tane trabzan yapacağız. Modelin sıra sayısı da renk değiştirmek isterseniz tek renkli bile yapabilirsiniz. Sıra sayısı da size bağlı. İster 2 renk kullanın, ister tek renk kullanın, ister 2'den fazla renk kullanın arkadaşlar. Ben 5'er sıralı göstereceğim size modeli. Şimdi 5 tane trabzanımızı yaptık. Yandaki fıstıklarımızın ortasına batıp yine bir üçlü fıstık yapıyorum. Hepsini birden çekip kapatıyorum. Araya bir zincir. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir üçlü fıstık daha. Ve kapatıyorum. Hemen geçip ilk trabzanımın üzerinden kalan 5 trabzanımı da yapmaya başlıyorum. 2 3 4 ve en son zincirimizin tepesine son trabzanımızı yapıyoruz. Ve 5 1 2 3 tane zincir çekip geriye dönüyoruz. Aynı işlemleri tekrarlayacağız. Önceki sırada dediğim gibi ben 5 sıra aynı renkten fıstık oluncaya kadar devam edeceğim. Aynı şekilde ilk 2 sıra nasıl yaptıysam 3 sıra daha aynı şekilde yapacağım. Sonra da renk değiştireceğim arkadaşlar. Ben kalan sıralarımı tamamlayayım. 3 sıra daha yapayım. Renk geçişini yine birlikte yapalım. Evet. 5 sıra puf örgümü tamamladım arkadaşlar. Modeli 5'er sıradan oluşturacağım. Siz dilediğiniz sıra sayısınca yapabilirsiniz. Şimdi renk değiştiriyorum. Son 2 ilmeğimi son trabzanımı yaparken tığımın üzerinde bıraktım. Şimdi beyaz ipimle bu 2 ilmeğimi çıkarıyorum. Devamında 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Mavi ipimizi de çekelim. Şimdi döndürüyorum arkadaşlar. Şöyle beyaz ipi de bir miktar arada yürütüp kaybedebilirsiniz. Şimdi kaydırma yapacağız. Buraya, buraya ve buraya model kuracağız. Onun için hemen ilk üçlü zinciri çektikten sonra şu ilk ilmeğimizi boşta bırakıyoruz. Atlıyoruz ve bir sonraki ilmeğe geçiyoruz. Yani alttan sayarsak 1 2 3. trabzanımızın içine. Hemen puf yaparak başlıyoruz. Kaydırma yapacağımız için ve modelin denk gelebilmesi için yine bir üçlü puf yapıyoruz. Hepsini birden çıkardım. Bir düğümle sabitledim. Araya bir zincir. Aynı ilmeğimizin içerisine şimdi ikinci pufumuzu 1 2 3 hepsini birden çektim. Bir düğümle sabitledim. Şimdi puftan sonra yine alt sırada ilk başlangıçta olduğu gibi ikinci puftan sonra yine bir tane ilmek atlıyoruz ve şuna geçeceğiz arkadaşlar. Üzerine aldım ve ilk trabzanımı yapıyorum. İlk trabzanımı trabzan üzerine yaptım. İkinciyi buradaki pufumun ortasına. Üçüncüyü de aynı yuvanın içerisine 1 2 3 tane oldu. Hemen şimdi yandaki ilmeğe geçiyorum. Trabzana geçiyorum. 1 2 3 4 oldu. 5'e tamamlamak için hemen yandakine geçiyorum. 5. Şimdi yine pufumuzu yapmadan önce de hep alt sırayı hatırlayın. Bir tane ilmek boşta bırakıp diğerine geçiyoruz. Burada da şimdi bakın tam ortaya gelmiş olacak. Şunu atlıyoruz. Tam ortaya üçüncü, yani alttan üçüncü trabzanımızın içine üçlü pufumuzu yapıyoruz. Hepsini birden topluyorum. Bir düğümle sabitleyip araya bir zincir. Aynı ilmeğin içerisine ikinci puf. 2 ve 3. Hepsini birden topladım. Yine ikinci pufumuz bittikten sonra her seferinde bir ilmek daha atlayıp diğerine. İlk trabzanımızı yaptık. İkinciyi ve üçüncüyü
pufumuzun ortasına, yuvanın içerisine yaptık ve yandaki ilmeğe geçiyoruz. 4. trabzanımız oldu. Hemen sonrakine geçip 5.'yi yapıyoruz. Buradan da sona da yine puf yapacağız. Bir tane ilmek atlıyoruz. Yandakinin içerisine 2 üçlü pufumuzu yapıyoruz. Araya bir zincir, aynı ilmeğin içerisine ikinci pufumuz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar, yoksa tam denk gelmez. Onun için dikkatli izleyin. İkinci pufu da yaptıktan sonra yine yandaki ilmeğimiz boşta kalıyor. Son zincirimizin tepesine batarak başlangıçta olduğu gibi tek bir trabzanla bitirmiş olduk sırayı. Devamında 1, 2 ve 3 tane zincir. Geriye dönüyoruz. Bu sırayı da birlikte yapalım. Zaten hep aynı mantıkla ilerliyor. Zürafalarınızı dikkatli hesaplayın. Trabzanlarınızı yaparken dikkat edin. Onun haricinde hiç şaşırılacak bir şey yok. Zinciri çekince hemen dönüşte pufumuzun içine 2 üçlü puf, bir tane zincir, aynı pufumuzun içerisine ikinci üçlü puf. Ve şimdi artık her trabzan üzerine aradaki trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Çok kolay, çok eğlenceli, çok da çabucak bitirebileceğiniz bir model arkadaşlar. Hemen birkaç gün içerisinde bir bebe battaniyesi oluşturabilirsiniz. 5 tane trabzanımı yaptım. Yandaki pufumun içerisine geçip üçlü fıstığımı yaptım. Bir zincir. Hiçbir yerde de sadece puf ortaları ve sıra başlarında dönerken çektiğimiz zincir haricinde zincir çekme de yok. Çok kolay ilerleyen bir model. Hemen yandaki trabzanlarımı yapmaya başladım aradaki. Pardon, şurada ilmeğim kalmış, onu tekrarlayayım. 3 4 ve 5. Bu beyazda da 5 sırayı tamamladıktan sonra başlangıç olarak tekrar ilk sıradaki gibi başlayacaksınız arkadaşlar. Yani ilk başta 5 trabzan, sonrasında fıstıklarınızı, puflarınızı yapmaya başlayacaksınız. Sonraki sırada da yine bu beyaz bölümü başladığımız gibi hemen sıra başından başlayacaksınız. Son puflarımı da yaptım ve zincir tepesine trabzanımı yaparak bitiriyorum. Bakın bu şekilde gayet kolay ve hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Sanırım anlaşılır olmuştur. Yine bunu da 5 sıradan sonra tekrar alt bölüme renk değiştirerek geçiş yapacaksınız. Alt bölümde nasıl başladıysak o şekilde ilerleyeceksiniz. Ben şimdi kamera arkasında daha büyük bir parçada ilerlemiş halini nasıl gözüküyor onu paylaşacağım. Az sonra tekrar birlikte olalım. Battaniye modelimizin ilerlemiş büyük hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle aşamaları da tekrardan görün. İlk bölüm 5'er trabzanla başlanıyor. İkinci bölüm hemen puflarla başlanıyor. Daha sonra yine 5 trabzan. Daha sonra yine kenar kısma hemen puflarla başlayıp ilerleyip bitirebileceğiniz bir model. Azıcık da yaklaştırayım, yakından görün. Ekran görüntüsü almak isteyenler olursa. Evet, model çok hoş, çok kolay ve çok çabuk ilerleyen bir model. Umarım beğenir ve benimle birlikte siz de denersiniz. Güzel günlerde kullanırsınız arkadaşlar. Şimdilik vedalaşalım. Beni izlediniz, bana zaman ayırdınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.